Herkese merhaba, ben Bahar. Sağlıklı tarifler yapıyorum. Yaptığım tarifleri kanalımda paylaşıyorum. Bugün hazır olarak tüketmeye alışık olduğumuz bir tarif yapacağız. Sele zeytin kuracağız. Başlayalım hemen. Sele zeytin için iki malzemeye ihtiyacımız var. İlki siyah zeytin, diğeri iri parçalar halinde çekilmiş kaya tuzu. Çoğu meyvede olduğu gibi zeytin de çeşitleri var. Bazıları çok sivri bir yapıda oluyor. Bir kısmı da daha oval, daha yuvarlak bir yapıya sahip. Ben sele zeytin yaptığımda genelde sivri olmayan zeytinleri seçiyorum. Çünkü bu çeşitle yaptığım zaman zeytinler çok daha lezzetli oluyor. Ön işlem olarak zeytinlerimi büyük bir kabın içine aktardım. Suyla doldurdum. Orada bol suyla yıkadım. Sonra bir süzgecin üzerine aldım. Zeytinlerin tamamen kuruması gerekiyor. Islak kalırsa çürüyebilir. Sonra masanın üzerine büyük bir sofra bezi serdim. Üzerine zeytinleri boşalttım. Sofra bezinin arasında biraz elimle hafif hafif ovalayarak ezmeden zeytinlerin suyunu aldım. Birkaç saatte zeytinleri o şekilde kurumaya bıraktım. 3-4 senedir zeytinlerimi bu şekilde yapıyorum ve herhangi bir çürüme de olmadı. Bu yüzden bu ön hazırlık aşamasında anlatmak istedim. Hemen başlayalım yapmaya şimdi. Şöyle önüme bir tane kavanoz alıyorum. 5 litrelik bir kavanoz. İçine tamamen kurumuş olan, üzerinde su olmayan, saplarından ayıkladığım, çok yumuşak olan zeytinleri de ayırdım. Onları ayrı bir kavanozda yapacağım. Ezik olanları. Kavanozuma zeytinlerimin hepsini dolduracağım. Zeytinlerin üzerinde küçük küçük kurt ya da böcek olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Kavanozumun hepsini zeytinle doldurayım, sonra devam edelim. Kavanozumu ağız kısmına kadar zeytinle doldurdum. 5 litrelik bir kavanoz kullandım. 3 kilo 250 gram zeytin aldı içine. 1 kilo zeytin için 90 gram kaya tuzu kullanacağız. Hemen ölçeceğim tuz miktarını. Ben 1 kilo için gerekli tuz miktarını göstereceğim. Siz ona göre kaç kilo zeytin kullanacaksanız miktarı ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir miktar tam 90 gram ediyor. 3 parmak mı ediyor? Şöyle. 1 bardak tam 180 gram geldi. Yani bu 2 kiloluk bir zeytin için. Onu aktardım içine. İkinci bardağıma aktarıyorum. Bu da 120 gram. 3 kilo 250 gram zeytin için 290 gram büyük bir çay bardağı ve bir çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde ölçüyü ayarladık. Bunu da aktarıyorum. Kapağını örteceğim. Şöyle yatıracağım. Tüm zeytinlerin tuzu görmesi gerekiyor. Bunun içinde bu şekilde sallayacağım. Zeytinimizi kurduk. Seri zeytin yapması gerçekten bu kadar kolay. Lezzeti de efsane oluyor. Şimdi kavanozumu serin bir yere koyacağım. Her gün az önce salladığım gibi birkaç kez sallayacağım ki tuz zeytinin her tarafına gitsin. Bütün zeytinler tuzu görsün. Ve böylece tuz sayesinde zeytin bozulmamış olacak. Ara sıra da kapağını açacağım ki içindeki hava dışarı çıksın. Söylediğim gibi zeytinimi şimdi serin bir yere kaldıracağım. Sonra devam edelim. 2 ay sonunda tekrar merhaba. Zeytinlerim oldu. 2 aylık zamanda her gün böyle salladım. Daha doğrusu böyle yaptım. Elime aldım. İlk bir ay günde 2 defa. Bir ayın sonunda diğer bir aylık bölümde günde bir defa sallamak yeterli geldi. Ara ara kapağını kaldırdım ve havalandırdım. Böyle yaptım ve tekrar kapadım. Böyle de bir kapak kullandım. Bu olmazsa zeytinler suyunu bıraktığı zaman kavanoz sallanırken sular dökülüyor. Buna da dikkat edin. Sonra 2 ayın sonunda sallamayı bıraktım. Zeytinin suyu tatlı değil bildiğiniz gibi. Ve zeytin tatlı mı değil mi anlayamıyorsunuz. 2 ay sonunda 2 gün sallamadım. Ve zeytin suyunu kavanozun dibine bıraktı. Tadına baktığım zaman da anlayabildim. Bana tatlı geldi ve beklemeyi sonlandırdım.
Size tatlı gelmezse 2 ayın sonunda 2 gün bekledikten sonra tadına baktığınızda kavanozunuzu sallamaya devam edebilirsiniz. Ne yapıyorum? Süzüyorum. Burada biraz suyunu bırakmasını bekliyorum. Sonra suyunu bıraktıktan sonra bir tepsiye aktarıyorum böyle ve kurumasını bekliyorum. Bunu da buzdolabında bekletiyorum ben. Biraz daha kurumasını bekliyorum bunun. Hala kurumadı. Böyle bekletirsem tepsiye almadan daha uzun zaman alıyor kuruması. Onu da göstereyim hemen. İkisini de, bunu ve bunu aynı zamanda kavanozdan aktardım. Tepside olan biraz daha iyi kurudu. Bunun dipleri muhtemelen daha ıslaktır. Sanırım ertesi gün bir gün daha bekletsem kurur diye. Yani kuruyabilir. Bir gün olmazsa 2 gün bekletirim. Ne kadar zamanda kurursa dolapta zaten bozulmuyor. Bir de söylemek istediğim bir nokta daha var. Zeytinler ne kadar sertse o kadar güzel oluyor. Yani darbe almazsa o kadar iyi oluyor. Mesela bu darbeli bir zeytin. Bu da darbesiz bir zeytin. Mesela bu. Böyle daha güzel oluyor. İkisi arasındaki fark böyle. Bu kuruduktan sonra da saklama kabına aktarıyorum. Bir saklama kabı kullanıyorum. Ya da buzdolabı poşeti de olabilir. Fark etmiyor. İkisinde de olur. Onu dolduruyorum ve dip frize atıyorum. Orada diğer zeytin sezonuna kadar tazeliğini koruyor. Tüketebilirsiniz. Tadına da bakıyorum hemen. Oldukça güzel. Ben tam 4 kavanoz yaptım. Umarım siz de yaparsınız. Afiyet olsun. Güle güle.